Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde yaprak sararmalarından ve kök çürümeleri konusundan bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere bu orkidenin yaprakları sararmaya başlamış. Bazen orkideler mantar hastalığı çıkardıkları zaman bu şekilde sararır. Bazen de orkideler bu şekilde bakın birdenbire yaprakları su toplamaya ve sararmaya başlar. Bu bir mantar hastalığı değil, bu tamamıyla farklı bir yaprak hastalığı. Bu tarz yaprak hastalıkları genelde uçtan yaprak sararmaya başlar. Yani gövde kısmında herhangi bir sararma başlamaz. Gövde kısmındaki sararma mantar olduğunu gösterir. Fakat bu tarz yaprak hastalıklarında bakın kökler sağlıklı yeşil, sadece yapraklarda bu hastalık devam eder ve bütün yapraklara hızlı bir şekilde sıçrar ve bulaşıcıdır. Bu yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tarz hastalıkların önüne geçebilmek için orkideyi dezenfekte etmek gerekiyor. Hem yapraklarını hem de köklerini. Bugün sizlere orkidelerinizde meydana gelen bu tarz hastalıkların önüne geçebilmek için çok etkili bir sıvı bitki besini hazırlayacağım. İlk olarak elimdeki saksıyı da göstermek istiyorum. Elimde böyle bir orkidem var. Bakın gördüğünüz üzere kökleri tamamen çürümüş. Bazen orkidelerimizde bu şekilde hızlı bir şekilde kök çürümesi olur. Bu tarz kök çürümelerinde mutlaka saksı değişimi yapmamız gerekiyor ve köklerini temizleyip toprağını değiştirip iyice dezenfekte etmek gerekiyor. Gördüğünüz üzere kökleri kağıt gibi fakat kuru olduğu için şu anda rengi belli değil. Şimdi bunu yıkayıp yakından inceleyeceğiz. Bakın suyun altına koyduğum zaman bu şekilde yeşil kökler ve sağlıklı kökler daha net gözüküyor. Diğer kuruyan ve içi boşalan, çürüyen kökleri kesiyoruz. Burada orkidemizin köklerini iyice dezenfekte edebilmek için çürüyen kökleri tamamen kesip atmak gerekiyor. Daha sonra bu orkidemizin köklerini dezenfekte etmek için toz zerdeçal kullanacağım. Bir tatlı kaşığı toz zerdeçalı 300 milimlik bir bardağın içerisine koyuyorum ve üzerine kaynar su ekleyeceğim. Toz zerdeçal içerisindeki kurkumin maddesi sayesinde özellikle orkidelerde bir takım enfeksiyonların, yaprak hastalıklarının, kök çürümelerin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar ve eğer o yaprak bölgesinde bir enfeksiyon varsa orayla mücadele ederek o bölgenin kurumasını da hızlandırır. Bu yüzden toz zerdeçalı bitkilerinize sıvı bitki besini yani gübre olarak vermiyoruz. Sadece bu tarz hastalıklarla karşılaştığınız zaman vermeniz gerekiyor. Evet, su soğudu ve şimdi 1 litre suyun içerisine hazırlamış olduğum zerdeçallı karışımı koyuyorum. Bardak altında biriken tortuyu içine koymuyoruz. Bunu tekrar kullanabilirsiniz. Evet, bir püskürtme kabı alıyorum ve püskürtme kabının içerisine biraz bundan koyuyorum. Bunu yapraklar için kullanacağım. Geriye kalan suyun içerisine ise yıkayıp köklerini temizlediğim orkidemi koyuyorum. Ve orkidem bu suyun içerisinde 30 dakika kalacak. 30 dakika bekletiyoruz. Ve daha sonra bakın yapraklarını da bu şekilde yine aynı toz zerdeçal karışımından sıkıyorum. Özellikle yapraklara sıkarak dezenfekte ediyoruz ve hastalıklı yaprakların daha fazla hastalığının ilerlemesini engelleyecek. Bu şekilde bakın kurutacağız. Burada dikkat etmeniz gereken gövde kısmı suya değmiyor ve özellikle yaprak aralarına da bakın peçete koydum. Orkidem suda beklerken diğer bir orkidemi gösteriyorum. Bu orkidemde de gördüğünüz üzere yapraklarda bu şekilde hastalıklar var. Bu tarz hastalıklı bölgeyi kesmeniz gerekiyor. Çünkü bu hastalık çok hızlı ilerler ve hızlı bir şekilde yapraklara sıçrar. Bakın gördüğünüz üzere yaprak üzerinde kahverengi lekeler şeklinde başlıyor ve yaprak hızlı bir şekilde su toplayarak sararıyor. Bu bölgeden tekrar hastalığın devam etmemesi için
toz zerdeçalım kestiğim yere bu şekilde sürüyorum. Bu bölgenin kısa bir sürede dezenfekte ederek kurumasına yardımcı olacak antioksidan özelliği sayesinde. Bu şekilde sürdükten sonra orkidemizin özellikle bakın yaprak üzerlerinde sararmalar varsa ona da hafif bir şekilde sürebilirsiniz. Hazırladığım karışımdan şimdi saksı içerisindeki köklerime de döküyorum. Çünkü köklerde de herhangi bir hastalık ya da bir enfeksiyon varsa bunun devam etmemesi için bu şekilde dezenfekte ediyoruz. Ve sararan yaprakları da kesmeniz gerekiyor. Sararan yaprakları da kesip orkidemizin daha sonraki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Yalnız bu karışımı çok sık kullanmıyoruz. Orkidelerimizde hastalık olduğu takdirde 3 ayda bir kullanabilirsiniz. Evet, yeterince diğer orkidem dezenfekte oldu ve saksımı yıkadım. Bakın en altına kil bilyesi koyuyorum ve üzerine çam kabuğu döktüm. Orkidemi dezenfekte ettikten sonra bakın bu şekilde ekim aşamasını artık geçirdik. Ve her zamanki gibi yosun kullanıyorum ben. Yosun orkidelerin kök gelişimini hızlandırıyor. Üzerine tekrar çam kabuğu koyarak orkidemizin için gerekli yaşam yerini hazırlamış oluyoruz. Özellikle kökleri kenara getirmeye çalıştım. Çünkü sulama zamanını köklere bakarak yapacağız. Toprak kuru olduğu için biraz da su vereceğim. Ve iki orkidemin de aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle tekrardan paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Orkidemin aylar içerisindeki gelişimlerini sizinle paylaşacağım. Bu orkidemin yapraklarında hastalık vardı ve toz zerdeçal sürmüştük hatırlarsanız. Bakın kesilen yer kurudu ve bakın küçük yaprağı büyüdü ve yeni çiçek dalları çıkardı. Çiçek dalları da gördüğünüz üzere 3 tane çiçek dalı var ve bunlar şu anda çiçek açtılar. Bu orkidemizin artık sağlığına kavuştuğunu ve bu hastalıktan kurtulduğunu gösteriyor. Orkideler sağlıklı olduğu sürece bol bol yeni çiçek dalları çıkarırlar ve çiçeklenirler. Orkideleriniz çiçek açmıyorsa muhtemelen bir hastalık olduğunu gösterir. Bu yüzden orkidelerinizin yapraklarını mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Hemen köklerini de göstermek istiyorum. Bakın kökleri de gördüğünüz üzere şu anda gayet sağlıklı ve canlı, yeşil ve aktifler. Orkidelerin uçlarının bu şekilde aktif olması orkidenin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bu orkidemde yaprakları solan ve kökleri çürüyen orkideydi. Gördüğünüz üzere şu anda saksı içerisinde görünen bütün kökleri çok sağlıklı ve gayet canlı ve aktif. Orkide kökleri çok fazla büyüdüğü için artık saksıda gördüğünüz üzere giderek daralmaya başladı. İyi bir bakım yaptığınız zaman orkide bu şekilde sağlıklı köklere sahip olur ve gördüğünüz üzere yeni çiçek dalları çıkarır ve bu çiçek dalları birden fazla da olur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup videolarımı çevrenizde paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.